Merhabalar. Bugün sizlere yeğenimin üzerinde gördüğünüz eşofman altını ve nasıl diktiğimi göstereceğim. Kalıbını eski küçük gelen bir altından aldım. Kalıba ön tarafından katlayıp iğneleyerek başlıyorum. Bel kısmını bilek kısmına işaretliyorum. Daha sonra cetvelle düzeltip her yönden 2 santim uzatıyorum. İlk fotoğrafta da gördüğünüz gibi yeğenime eşofman altı biraz uzun geldi. Bedeni tam oturdu. Siz dikeceğiniz zaman yanınızdaysa kontrolünü yapın lütfen. Arka tarafını da aynı şekilde genişletip 1 santimde dikiş payı ekleyip kesiyorum kalıbımı. Bu daha detaylı bir şekilde göstermiştim diğer videolarımda. Oradan da bakabilirsiniz. YouTube'da da çok fazla video var bununla ilgili. Kalıpların üstüne tarih, ad ve özellik yazmak ileride sizin yararınıza olur. Kumaşı düz yüzü içe gelecek şekilde ikiye katlayıp kalıbımın üstüne iğneleyip kesiyorum. İki ön ve iki arkayı ortasından overlock ile birleştiriyorum.
Bu gördüğünüz şekilde 2,5 santim dikiş payı ayırarak cep için parça kesiyorum. Gösterdiğim gibi yanlarını içe kıvırıyorum. Daha sonra üst ve alt kısmından eşofmanıma birleştiriyorum cebimi. Daha sonra iki yanından ve iç kısımlarından overlock ile birleştirdim. Eski ölçüsünü 2 santim büyüterek beline ve bileklerine kuşak yapıyorum. 4 santim yapsam da olurmuş. Benim yeğen çabuk büyüyor. Enini de 14 santim yaptım. İçine koyduğum lastik 5 santim. Kumaş kalın olunca 2 santim dikiş payı anca yetti. Bilek kısmı için de 4 kat kesip 2'ye böldüm. Yaptığım bu parçayı eşofmanı ters çevirip içine geçirip diktim. Videodaki gösterimim tam yeterli olmamış. Fazla gelen ince bir sarı kumaşla bir tane daha eşofman diktim. Onun ağı daha düşük oldu. Tam istediğim gibi şalvara benzedi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.